Herkese merhabalar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İlginç olayları, gün yüzüne çıkmamış efsanevi buluntuları derleyip aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise tarihe tanıklık etmiş gizemli olayları barındıran Anadolu'muzun Nevşehir yöresine ait Derinkuyu yeraltı şehri hikayesi, tarihi bulguları ve yöre halkının anlattıkları ilginç efsanesi neymiş buna bakalım. Öncelikle kısaca bu yöreyi tanıyalım arkadaşlar. Nevşehir, Niğde Karayolu üzerinde Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kapadokya bölgesinde sayısı 200'ü aşan yeraltı şehirlerin en büyüğü ve 85 metre derinliğe sahip olan ve oldukça geniş bir alana yayılan Derinkuyu, Kapadokya'nın eşsiz jeolojik oluşumu içerisinde bulunuyor. Roma döneminde dışarıdan gelebilecek saldırılardan korunmak ve yaşamak amacıyla bölgede yaşayan ilk Hristiyanlar tarafından inşa edilmiş olduğu söyleniyor. Derinkuyu yeraltı şehri 1963'te tesadüfen keşfedilip 1967'de turizme açılmıştır. Nevşehir'e bağlı eski adı Melogobia, Malakopi, Melogobi ya da Melogobia olarak adlandırılan Derinkuyu ilçesinde bulunan ve Kapadokya'nın gezilebilir en geniş yeraltı şehridir. Derinkuyu yeraltı şehri günümüzde ancak 8 katı temizlenmiş durumdadır. Ancak devasa şehrin 10 ile 12 kata kadar indiği düşünülüyor. 1967 yılında turizme kazandırılan Derinkuyu, büyük bir topluluğu içinde barındıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak bölümlerden oluşuyor. İçme suyu ihtiyacının 60-70 metre derinlikteki kuyulardan çıkarılmasından dolayı burada yaşayanlar Derinkuyu adını vermişlerdir. Genel bir değerlendirmeden sonra buranın tarihine bakmadan önce Derinkuyu mağarasının efsane hikayesi neymiş buna bakalım arkadaşlar. Efsaneye göre yöre halkı köylülerinin dededen toruna anlatarak yaydığı bir Derinkuyu yeraltı şehri hikayesi var. Ve bu hikayeye göre ise çok eskilerde Derinkuyu bölgesinde melekler yaşarmış. Melekler göklerden uçarak bu bölgeye gelmişler ve bir ülke kurmuşlar. Bir süre sonra meleklerin kurduğu bu güzel ülkeye melekler gibi göklerden uçarak gelen kötü cinler musallat olmuş. Cinlerle perilerin savaşı, meleklerin büyü ve sihirlerle bu yeraltı şehrini yapması ve bu musibetlerden kaçıp buraya sığınmasıyla son bulmuş. Köylülere göre bazı gece melekler nurlarıyla ışık demetleri olarak yeryüzüne çıkar ve hala kimseye görünmeden bu yeraltı şehirlerinde yaşamaya devam ederlermiş. Ancak Derinkuyu yeraltı şehrinde hakkında çözülmemiş bu gizemler dünya çapında da oldukça merak uyandırmaya devam ediyor. Öyle ki Tanrıların Arabaları kitabıyla tanınan İsviçreli araştırmacı yazar Erik von Däniken 1982 yılında bu gizemi araştırmak için bölgeye gelmiş. Däniken, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerinde araştırmalar yapıp ilginç tezler öne sürmüş. Däniken'e göre ise tehlikelerden korunmak amacıyla yapılan bu yeraltı şehri aslında havadan gelen saldırılara karşı inşa edilmiş ve o zamanlar dünyayı istila eden uzaylılardan korunmak amacıyla kullanılmış olduğudur. Däniken gibi bilim adamlarının ortaya attığı havadan gelen uzaylı tezi bu bilim adamını hiç tanımayan Derinkuyu köylülerinin anlattığı havadan gelen melekler hikayesiyle ne kadar çok benziyor, öyle değil mi? Derinkuyu yeraltı şehri hakkında anlatılanların ne derece doğru olduğu bilinmiyor. Ancak bilinen tek gerçek Kapadokya'nın altında daha bilinmeyen birçok yol, birçok şehir ve birçok gizemli dünyaların olduğudur. Derinkuyu tarihi ise Asur kolonilerine kadar uzanıyor. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'ndan kaçarak Antakya ve Kayseri üzerinden Kapadokya'ya gelen ilk Hristiyanların buraya yerleşerek önce Romalı askerlerin daha sonra da Arap akıncıların saldırılarından korunmak amaçlı inşa edildiği düşünülüyor. Girişleri kolayca fark edilmeyecek şekilde yapılan ve çeşitli tuzaklarla korunan yeraltı şehirlerinde insanların burada uzun süre dışarı çıkmadan yaşamak zorunda kalabilecekleri bölümler yer alıyor. Gezilebilir alanı 2000 metrekare olan ve temizlenmemiş alanlarıyla birlikte toplam 4 kilometrekarelik bir bölgeyi kaplayan şehrin temizlenen 8 katının derinliği ise 50 metreye kadar iniyor. Derinkuyu yeraltı şehrin tamamının temizlenmesi halinde ise 12. veya 13. katlara ulaşılabileceği, derinliğinin ise 85 metre olduğu tahmin ediliyor. Yeryüzüyle bağlantısı bulunmayan kuyulara bakıldığında bu derinliğin 70 ila 85 metrelere kadar indiği görülüyor. Bu gizemli yeraltı şehirlerine dışarıdan bakıldığında belli olmayan dar bir girişten geçilerek giriliyor.
Şehrin katları birbirine eğimli veya basamaklı dehlizlerle bağlanıyor. Derinkuyu yeraltı şehrinde yerleşim alanları, savunma, havalandırma ve üretim alanlarının iç içe olduğunu görmek bilim adamlarını ve görenleri hala şaşırtmaya devam ediyor. Erzak depoları, havalandırma bacaları, şarap imalathaneleri, kiliseler, manastırlar, su kuyuları, tuvaletler ve toplantı odalarının bile bulunduğu şehirde bazı odalar ancak bir insanın geçebileceği kadar dar tünellerle birbirine bağlanıyor. İlginç olansa yer altındaki bir şehrin o tarihteki imkanlarla rutubetten uzak yaşamaya elverişli olduğudur. Ayrıca inşası esnasında 8 milyon ton olduğu düşünülen harfiyatın nasıl çıkarıldığı akıllarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Tünellerin giriş çıkışlarında güvenlik nedeniyle tüneli kapatmak için kullanılan büyük taş silindirlerden sürgülü kapılar bulunuyor. Kapı arkalarında gerektiği durumlarda kapıların kapatılmasını sağlayan tıraz adı verilen büyük taş kütlelere rastlanıyor. Büyük bir taş tekerleğe benzeyen bu silindir kilitler kapıların kapatılmasıyla olası tehlikeleri önlediği düşünülüyor. Derinkuyu yeraltı şehri, Kapadokya bölgesinde rastlanan yeraltı şehirlerinin tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte kendine özgü yapısal farklılıklar da barındırıyor. Derinkuyu diğer yeraltı şehirleriyle aynı olan ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane gibi bölümlerin yanı sıra ikinci katında bir misyoner okuluna bile sahip. Geniş bir alana oyulan okulun tavanı beşik tonozla örtülü, salonun diğer mekanları ise çalışma odaları şeklinde yapılmış. Derinkuyu yeraltı şehrinin 3. ve 4. katlarından sonra aşağıya merdivenle iniliyor. Doğrudan doğruya derinlemesine inilen bu katlardan haç planlı kiliseye ulaşılıyor. Yeryüzüyle bağlantısı bulunan 55 metre derinliğindeki havalandırma bacası aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılıyor. En alttaki katlara dek uzanan bu kuyulardan şehrin her katı yararlanamıyor. Diğer yandan istila anında zehirlenmeyi önlemek için bazı kuyuların ağzı yeryüzüyle bağlantısız olarak yapılmış durumdadır. Derinkuyu yeraltı şehrinin giriş bölümü ve ilk katı havalandırma kanalları, ahır, şaraphane, mutfak, oturma salonlarından oluşuyor. Bu bölümler girişle birlikte şehrin en üst katını oluşturuyor. Derinkuyu'nun ikinci katı ise oturma salonu olarak kullanılıyor. Burada mutfak, erzak depoları, çeşitli odalar ve mutfağın bitiminde ahır olarak kullanılan bir bölüm yer alıyor. Her yapının planlı ve ciddi bir mimariyle yapıldığı, yaşam alanlarının oluşturulduğu dikkatlerden kaçmıyor. Üçüncü kat ise kilise, mezarlık, misyoner okulu ve uzun koridorlardan oluşuyor. Burası yeraltı şehrin tüm katlarına inen havalandırma boşluğu bulunduğu bir merkez. Derinkuyu yeraltı şehrinde toplam 52 havalandırma bacası bulunuyor. Üçüncü katta aynı zamanda günah çıkarma alanı ve tüneller de bulunuyor. Derinkuyu'nun bu tünellerle bölgedeki diğer yeraltı şehirlerine bağlandığı düşünülüyor. Özellikle 3. katta bulunan ve 9 kilometre uzunluğundaki tünelin Kaymaklı yeraltı şehrine bağlandığı görüşü baskın. Bu 9 kilometrelik tünel 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğe sahip. 4 kişinin yan yana rahatlıkla yürüyebildiği tünelin hayvanların geçişi için de kullanıldığı tahmin ediliyor. Şehrin 4. katı sığınma yerleri ve zindan olarak kullanılıyor. Buradaki katlarda su kuyuları, sarnıç, mezarlar ve havalandırma bacalarını görmek mümkün. 5. kat şehrin bağlantı noktası. 3. kattan gelen tünelin sonunda sahanlık ve havalandırma bacası var. Bu havalandırma bacasının devamında ise birbirleriyle bağlantılı odalar ile 5. katla 7. katı birbirine bağlayan tünelin başlangıcı bulunuyor. Derinkuyu'nun 6. katı 5 ile 7. katı bağlayan tünelden oluşuyor. Tünel üzerinde yer alan 5 bölümden ikisinin kapı odası, üçünün de tünel kontrolünün yapıldığı birer kontrol noktası olduğu düşünülüyor. 7. katta toplantı odası, mezarlık odası, kilise, salon ve su kuyusu bulunuyor. Bu kat Derinkuyu yeraltı şehrinin en geniş bölgesi. 5. katla ortak tünelin bittiği noktadan sonra 4 basamaklı bir merdivenle 7. kata çıkılıyor. Bu katın merkezinde ise bir toplantı salonu mevcut. 8. kat ise bir havalandırma bacasının bulunduğu ufak bir odadan meydana geliyor. Detaylara baktığımızda yer üstündeki yaşamın birebir yer altında kopyalanması ve hatta bunun ilk 8 katta oluşturulduğu düşünülünce diğer katlarda nelerin bizi beklediği kafaları karıştırmaya devam ediyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.